Selam, bugün senin için hazırladığımız bu incelemede Türkiye siyasetinde gerçekten derin izler bırakmış bir isme Leyla Zana'ya odaklanıyoruz. Evet, Önümüzde çeşitli kaynaklar var, biyografiler, analizler. Amacımız da Zana'nın hikayesindeki o kilit noktaları, neden bu kadar sembolik bir figür olduğunu birlikte anlamaya çalışmak. kesinlikle. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ilk Kürt kadın vekili olması, sonra o yemin töreni. Bunlar en bilinen kısımları belki ama Ama daha derini var diyorsun. tabii yani olayların kökeni sonuçları çok daha derinlere gidiyor. Zana'nın kişisel öyküsü aslında hani çok daha geniş bir toplumsal, siyasi bağlamın bir yansıması. O zaman hemen başlayalım. Zana 1961 Diyarbakır Silvan doğumlu. Kaynaklar erken yaşta evlendiğini söylüyor değil mi? Mehdi Zana'yla. Evet, o dönemin bilinen siyasetçilerinden Mehdi Zana ile evleniyor. Asıl kırılma noktası belki de eşinin 12 Eylül darbesi sonrası tutuklanması. İşte orası önemli sanırım. Yani siyasetle ve devletle ilk doğrudan teması bu olayla mı oluyor? Aynen öyle. Bu olay Zana'yı siyasetin ve devlet aygıtının o sert gerçekliğiyle doğrudan yüzleştiriyor. Eşi ve diğer tutuklular için mücadele etmeye başlıyor. Cezaevi önleri, dilekçeler. O pasif konumdan aktif bir mücadeleye geçiş yani. Tam olarak bu. O yıllar onun için bir nevi siyasi bir okul oluyor aslında. Kendini geliştiriyor, öğreniyor. Ve sonra 91 yılı meclise girişi ve o meşhur yemin töreni. O nasıl oldu? Süreç nasıldı? 1991 seçimleri o dönem Kürt siyasi hareketinin meclise girmesi için HDP ile bir ittifak kurulmuştu. Halkın Emek Partisi yani HEP. Evet, hatırlıyorum bu ittifakı. İşte o ittifak sayesinde HEP listelerinden Diyarbakır milletvekili seçiliyor. Bu zaten başlı başına tarihi bir olaydı. Kürt hareketi için, özellikle Kürt kadınları için. Ama asıl olay yemin töreninde patladı. Aynen. Meclis kürsüsünde Türkçe yemini okuyor, sonra da Kürtçe o cümleyi ekliyor. Bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği adına ediyorum. O anı hayal edebiliyorum. 90'lar Türkiye'si, meclis çatısı altında Kürtçe bir cümle. Bir de başında geleneksel renklerde bir puşi vardı sanırım. Evet, puşi de vardı. Bu ikisi birleşince yani hem Kürtçe cümle hem o puşi mecliste büyük bir infial yaratıyor. Nasıl tepkiler geldi? Çok sert. Sıralardan protestolar, bölücü, hain gibi sloganlar yükseliyor. Kaynaklar diyor ki bu sadece bir dil meselesi olarak görülmedi. Kimlik meselesiydi aslında. Tabii devletin o tekçi kimlik politikasına, Kürt kimliğinin kamusal alanda görünür olmasına bir meydan okuma olarak algılandı Zana'nın o duruşu. Bir anda Kürt sorununu meclisin tam ortasına taşıdı. Bedeli de ağır oldu sanırım bu meydan okumanın. Hem de nasıl? Bu olaydan yaklaşık 3 yıl sonra Mart 1994'te dokunulmazlığı kaldırıldı. Diğer bazı HEP kökenli vekillerle birlikte. Ve meclisten gözaltına alındılar, değil mi? O görüntüler çok konuşulmuştu. Evet, yaka paça meclisten çıkarıldılar. Suçlama da belgelerde geçtiği gibi bölücülük ve PKK üyeliği. Yargılama da DGM'de yani Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yapıldı. O dönemin özel mahkemeleri. Peki sonuç? Deliller neydi daha çok? Analizlerde öne çıkan nokta şu, mahkumiyet kararı büyük ölçüde Zana'nın yaptığı siyasi konuşmalara dayanıyor. Somut delilden ziyade konuşmalar. Sonuçta 15 yıl hapis cezası aldı. Ve 10 yılını cezaevinde geçirdi. Aynen, kaynaklar cezaevinde de pişmanlık göstermediğini, mektuplar yazdığını, mesajlar verdiğini ve bunların uluslararası alanda yankı bulduğunu belirtiyor. O meşhur sözü var ya, ben Kürt olduğum için hapse girmedim, Kürt olduğumu söylediğim için hapse girdim. Bu söz durumu özetliyor aslında. Kesinlikle. Zaten Zana'nın tutukluluğu uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Avrupa Parlamentosu Sakharov ödülünü aldı, Norveç Rafta ödülünü aldı, birçok ödül. Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar da düşünce mahkumu dedi, değil mi? Evet, düşünce mahkumu olarak tanımlandı ve serbest bırakılması için ciddi kampanyalar yapıldı. Bu da Türkiye üzerinde uluslararası bir baskı oluşturdu tabii. Sonra AİM kararı geldi sanırım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet, AİM yargılamanın adil olmadığına karar verdi. O kararın da etkisiyle 2004'te tahliye edildi. Ve siyasete geri döndü. 2011'de tekrar vekil seçildi. Bağımsız olarak girdi meclise ama üzerindeki hukuki baskı tam olarak bitmedi.
2016'da dokunulmazlığı tekrar kaldırıldı. Yeni davalar açıldı. Süreç devam etti yani. Peki, tüm bu sürece baktığımızda kaynaklar Zana'nın neden bu kadar önemli, sembolik bir figür olduğunu nasıl açıklıyor? Yani sadece ilk Kürt kadın vekil olması değil herhalde. Ondan çok daha fazlası. Birkaç katmanı var bunun. Birincisi, evet, mecliste Kürtçeyi kullanarak ve kimliğini açıkça ifade ederek devletin o katı tek dil politikasına meydan okuması. Bu çok önemli. İkincisi, hem kadın kimliği hem Kürt kimliğiyle o erkek egemen siyaset arenasında güçlü bir şekilde var olması. Bu, kendinden sonra gelen birçok Kürt kadına ilham verdi. Rol model oldu. Üçüncüsü de sanırım o direniş sembolü haline gelmesi. Aynen, yaşadığı baskılar, hapis süreci, bunlar onu özellikle Kürt halkı nezdinde bir direniş ve adalet arayışı sembolü yaptı. Dördüncüsü de bütün bunlara rağmen söylemlerinde hep barışçıl ve demokratik çözümü savunması. Evet, o meclisteki sözü de bunu gösteriyor. Evet, ben Kürdüm, Kürt halkının barış içinde eşit, özgür yaşamasını istiyorum. Tam olarak bu. Bu tutumunu hep korudu. Anlıyorum. Yani gördüğün gibi elimizdeki kaynaklar Leyla Zana'nın hikayesini sadece kişisel bir öykü olarak değil, aynı zamanda bir halkın, bastırılmış bir kimliğin ve bir kadının direnişinin sembolü olarak anlatıyor. Türkiye'nin yakın tarihinin bir özeti gibi adeta. Kesinlikle öyle. Burada belki de senin için üzerinde düşünülecek ilginç bir nokta ortaya çıkıyor. Bir bireyin kendi kimliğini kamusal alanda bu kadar net bir şekilde ifade etmesiyle, temsil ettiği veya temsil ettiği düşünülen daha geniş siyasi yapılar, ideolojiler arasındaki sınır nerede başlar, nerede biter? Hassas bir denge. Çok hassas. Zanana'nın öyküsü, işte bu kimlik ve siyaset arasındaki karmaşık ilişkiyi, bu dengeyi tekrar düşünmek için bize önemli bir zemin sunuyor aslında.